Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Avengers Endgame filminden sonra Avengers ekibinin yeni üssü olacak MCU lokasyonlarına göz attığımız eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Endgame'deki olaylardan sonra Avengers bir sonraki MCU filmlerinde yeni bir merkeze ihtiyaç duyacaklar. Dünyanın en güçlü kahramanları Marvel sinematik evreninde bir ana üsse sahip değil şu anda. 5. faz başlarken Avengers Endgame filminde Thanos'un saldırısında kendi karargahları yok edilen Avengers'ın hala merkezi bir karargahı yok. Şu anda Multiverse Saga'da aktif bir Avengers ekibi olmasa da bu durumun Avengers Kang Hanedanlığı filminden önce değişeceği kesin. Avengers ekibinin nihayet bir kez daha bir araya geldiklerinde yeni bir operasyon üssü kurmaları gerekecek. Bu gerçekleştiğinde birkaç ikonik MCU mekanı yeni Avengers ekibi için mükemmel bir sonraki karargah olarak hizmet edebilir. MCU'da yenilmezler ilk olarak bir Shield Helicarrier'ında yani helikopter gemisinde faaliyet göstermiş ancak New York Savaşı'ndan sonra merkezlerini yenilemiş ve Stark Kulesi'ne taşınmışlardı. Yenilmezler Kulesi olarak yeniden adlandırılan bu bina, Örümcek Adam eve dönüş olayları sırasında Tony'nin burayı gizemli bir alıcıya satana kadar ana operasyon üssü olarak hizmet vermişti. Ana yenilmezler yerleşkesini New York'un dışına taşıyan Stark, Thanos'un Dünya Savaşı sırasında havaya uçurmasına kadar birkaç yıl daha ekibin ana üssü olarak hizmet veren yepyeni bir tesis inşa etti. Şimdi ise Marvel sinematik evreninde yenilmezler için belirlenmiş bir merkez yok. O zaman gelin Avengers ekibinin yeni üssü olacak olası lokasyonlara birlikte göz atalım. MCU, Hint Okyanusu'ndaki ölü göksel Tiamut'u yeni yenilmezler karargahı yaparak Eternals'ın sonundaki büyük bir arsa boşluğunu doldurabilir. Eternals'ın finalinde okyanusun ortasında ortaya çıkan 300 mil uzunluğundaki heykele rağmen bu olaydan o zamandan beri MCU'daki karakterler tarafından nadiren bahsedildi. Ancak yenilmezler Tiamut üzerinde hak iddia ederse ve gökselin bazı kısımlarını yeni operasyon üsleri olarak oyarsa bu durum değişebilir. Bu kararın aslında Marvel Comics'ten baz alınacak ve yenilmezlerin en havalı karargahlarından biri olacak Yenilmezler Dağı'na çok benzeyecektir. Marvel Comics'te dünyanın en güçlü kahramanları büyük bir kozmik savaş sırasında asi Celestialler sürüsünü yenmeye yardım ettikten sonra Celestialler Progenitor olarak bilinen varlığın bedenini yenilmezlere hediye etmiştir. Wakandalı mühendislerin yardımıyla Progenitor'un bedeni gözlerden uzak Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan Yenilmezler Dağı olarak bilinen yaşanabilir bir alan haline getirildi. Çizgi romanların Progenitor ile MCU'nun Tiamut arasındaki paralellikleri göz ardı etmek zor. Bu da yenilmezlerin gelecekteki tüm görevleri için yeni karargahlarını ölü gökselin bedeninin içine kurmalarını özellikle muhtemel kılıyor. Evet, doğru duydunuz. Bildiğimiz Ay'a. 4. fazda hayranlar Steve Rogers'ın Endgame'deki olaylardan sonra Ay'a bir göreve gittiğine dair teorileri ortaya atarak biraz eğlenmişti. Ancak bu teoriler göründükleri kadar uzak olmayabilir ve MCU'da yeni bir yenilmezler üssünü işaret edebilir. Steve Rogers'ın yakın gelecekte MCU'ya geri döneceği söylentileriyle birlikte serinin son birkaç yıldır gerçekten de uzayda olduğunu ortaya çıkması ve Ay'da bir üsse sahip yeni bir yenilmezler kolu kurması mümkündür. Aslında Marvel Comics'te Captain America Secret Avengers şeklinde bu tür çılgın teoriler için bazı emsaller bulunmaktadır. Marvel Comics'in Secret Avengers'ı operasyon üslerini deniz feneri olarak bilinen uzaya bağlı bir uyduda yapan çok da gizli olmayan bir süper kahraman grubudur. Deniz Feneri konsepti Agents of S.H.I.E.L.D.'ın 5. sezonunda bile ele alınmış ve üssün MCU'da hala var olabileceğini doğrulamıştır. Özellikle de Steve Rogers gerçekten de kendi gizli süper kahramanlar ekibini yönetiyorsa Deniz Feneri'nin çizgi roman versiyonu aslında Ay'da yer almasa da MCU kaptanın yeni ekibinin merkezini Ay'a yerleştirerek 4. faz teorilerinin karşılığını kolaylıkla verebilir. Yenilmezler Thanos tarafından yok edilmeden önce bulunduğu yerde Yenilmezler yerleşkesini yeniden inşa ederek New York'un kuzeyindeki eski operasyon üslerine bağlı kalmaya karar verebilir. Orijinal Avengers yerleşkesi en güvenilir üslerden biri olduğunu kanıtladı. Güçlü yeteneklere sahip yeni üyeleri ikincil hasar korkusu olmadan eğitebilecek kadar gözlerden uzak, ancak yeni bir tehdit ortaya çıktığında harekete geçebilecek kadar şehre yakın kaldı. Tony Stark'ın finansmanı orijinal Avengers yerleşkesinin inşasına kesinlikle yardımcı olmuş olsa da ekibin geri kalan üyeleri ölen arkadaşlarının onuruna yeniden inşayı finanse etmenin bir yolunu bulabilirler.
Yenilmezler Triskelion yeni karargahları olarak yeniden inşa edebilirler. Triskelion, Kaptan Amerika Kış Askeri filmindeki olaylar sırasında S.H.I.E.L.D.'ın karargahı olarak hizmet vermişti. Ancak The Winter Soldier'ın dönüm noktası niteliğindeki Hydra eşiğinde Triskelion, S.H.I.E.L.D.'ın büyük bir kısmıyla birlikte yok edildi. O zamandan beri Triskellion'dan MCU'da yıkımından sonra devam eden büyük temizliğe yapılan birkaç sıradan atıf dışında neredeyse hiç bahsedilmedi. Binanın MCU'daki nispeten küçük önemine rağmen aslında Marvel Comics'te oldukça önemli ve hatta çizgi romanlardaki en güçlü süper kahraman ekiplerinden biri için bir operasyon üssü olarak hizmet etti. Marvel'ın Ultimate evreninde Triskelion genellikle Ultimates olarak anılan yenilmezlerin alternatif gerçeklik versiyonu için son derece önemliydi. Triskelion, S.H.I.E.L.D. için ana operasyon üssü olarak hizmet vermesinin yanı sıra bir süre için Ultimates'ın da karargahı oldu. Eğer MCU, Triskelion'ı bir kez daha geri getirirse, bina, eğitim, gözetleme ve dünyayı savunmaya yardımcı olmak için devasa alanını en üst düzeye çıkarabilecek yeni yenilmezler için harika bir üs olacaktır. Dahası binanın Washington DC'deki konumu yenilmezlerin Amerika'nın en yüksek rütbeli kişilerine kolayca erişebilmelerini ve her an onları çağırabilmelerini sağlayacaktır. MCU'da yenilmezlerin yeni karargahı için en heyecan verici olasılık Marvel Comics'in önemli üslerinden biri olan Avengers Malikanesi. MCU'nun 5. fazında Avengers kadrosuna kim katılırsa katılsın, Marvel Comics'in henüz MCU'da tanıtılmamış en havalı yerlerinden biri olmaya devam eden New York'un kalbindeki bu geniş malikanede Avengers ekibi kesinlikle evinde gibi hissedecektir. Tam bir şehir bloğu büyüklüğündeki Avengers malikanesi ekibi antrenman yapmak, sohbet etmek ve bir sonraki görevlerini hazırlamak için fazlasıyla yeterli alan sağlayarak MCU'nun Multiverse sagasını sona erdirmeden önce tanıtması için mükemmel bir yer haline getiriyor. Avengers Malikanesi Marvel Comics tarihinde Avengers'ı ev sahipliği yapan en ikonik üs olabilir ve açık ara en lüks olanıdır. 5. cadde üzerinde yer alan malikane, Avengers her zaman uzaylı istilalarının, süper kötü savaşlarının ve dünyayı sona erdiren diğer krizlerin merkezi gibi görünen New York'a kolay erişim sağlıyordu. Dahası malikanenin devasa alanı Multiverse Saga sırasında MCU'yu dolduran birçok süper kahraman ekibini kolaylıkla barındırabilir. Avengers malikanesi Marvel sinematik evreninin daha mantıklı tarzı için biraz fazla lüks olsa da dünyanın en güçlü kahramanlar için müthiş bir üs olacağı inkar edilemez. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Siz de görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.